Yeni bir videodan da herkese merhaba, ben Sefa Kandemir. Yeni BYD Song-L ne zaman gelecek, hangi modelleri gelecek, kaç paraya gelecek derken BYD Avrupa ile birlikte artık Türkiye'de. Atto 3 ile beraber C-SUV segmentine giriş yapan BYD fiyatı konusunda biraz eleştirilse de tasarımı, batarya ve motor performansıyla tartışmasız. Şimdi ise biz 5. BYD inceleme videosuyla karşınızdayım. BYD Song-L'yi tanımamızı sağlayan UZB Boy 571, Kenan ve Hasan Ok'a selamlarımı gönderiyorum. Şimdi dilerseniz lafı uzatmadan yeni BYD Song-L'ye dair bilmeniz gereken her şeyi en anlaşılır şekilde öğrenmeye başlayalım. BYD Song ilk kez yollara çıktı 2015 yılından sonra Song-L, Song Max ve Song Plus versiyonlarıyla yoluna devam etti. Tabi ilk yollara çıktığında elektrikli değildi. Elektrik macerası daha sonra devam etti ve bizi de elektrikli olarak karşıladı. Şimdilerde dünyanın en büyük batarya üreticilerinden olan BYD'nin Avrupa'ya açılmasıyla oldukça merak edilen Song-L 2023 yılında yollara çıktı. Unutmadan söyleyelim, Song-L kanalımızda da incelediğimiz Z40 001'in direkt rakibi. Hatta ona rakip olsun diye tasarlandı. BYD'nin son nesil ve 1000 km menzil vaat eden e-Platform 3.0 üzerinde üretilen yeni Song-L'ye önden baktığımızda BYD'nin klasik panjur tasarımıyla karşılaşıyoruz. Koçbaşı olarak anılan bu panjur gerçekten bir koç gibi görünüyor. Farlar bu panjur sayesinde sert bir bakış yakalarken kayarlı sinyalleri beğendim. Alt tarafta ise köşelerdeki bu gerçek hava girişleriyle aerodinamik olarak geliştirilen Song-L bunu tasarıma güzelce harmanlamış. Bu detayı aklınıza tutun çünkü birazdan diğer kısımlardaki detaylarla birleşince BYD Song-L hakkında net bir karara varacaksınız. Burada ortada ise içten yanmalı motora sahip modelleri andıran havalandırma girişi ve radar sensörü koyulmuş. Ki bu sensörün de marifetlerine birazdan değineceğiz. Kaputun altında ise ufak bir bagaj bulunuyor. Yırtıcı tasarımına profilde de devam eden BYD Song-L adeta dururken bile hızlı. Yeni BYD Song-L'nin profiline geçtiğimizde spor bir tasarımla karşılaşıyoruz. En sıkı rakibi 001 ile karşılaştırdığımızda ona göre daha yırtıcı ve sportif görünen Song-L, A sütununun piyano siyahı rengi ve C sütununun sivri finaliyle bunu taşlandırıyor. Çamurluk üzerindeki bu parça fonksiyonel değil, yani çalışmıyor. Buna rağmen tasarıma bir artısı olmuş. Kapı kolları elektrikli olarak açılabiliyor. Buna da bayağı bir alıştık tabi. Tekürüsü dodiklerinin de piyano siyahı olması benim fazlasıyla hoşuma gitti. Bu harika tasarımlı jantlar önlerde farklı, arkalarda farklı boyutta. Hankook'un elektrikli SUV'ler için özel olarak ürettiği, daha iyi yere basarak menzili uzatan, içerisindeki köpükle hem titreşimi hem de yol sesini azaltan, bunun üstüne bir de %10 daha sağlam viraj alma performansına sahip Ion Evo lastikler önlerde 245-45-20 inç gelirken arkalarda 265-45-20 inç olarak geliyor. Frenler de keza önlerde büyük diskleri ve 4 pistonlu kaliperleriyle hem göz dolduruyor hem de iyi bir duruş performansı sağlıyor. Böyle coupe SUV tasarımı aşırı yırtıcı detaylarla birleşince bize de böyle arkasına geçip izlemelik bir manzara kalmış. Benim ağzım her ne kadar coupe SUV demeye alışmış olsa da bu tasarıma fastback diyor üreticiler. Yani ne sedan ne hatchback olan yeni Song-L üst tarafındaki bu etkileyici rüzgarlı ve ortasındaki Porsche modellerinin aşina aldığımız fren lambasıyla güzel bir başlangıç yaptı. Şimdi size bir şey göstereceğim. Evet, tada! Burada yine performanslı ve pahalı otomobillerde görmeye alıştığımız açılır kapanır spoiler'ı görüyoruz. Yüksek hızlarda aracın üstünden gelen havayı yönlendirerek arkanızın yere daha sağlam basmasını sağlayan bu teknoloji hem şık hem işlevsel. Açık olduğunda da alt kısmı derli toplu görünüyor. Bu da önemli. Stoplar bakış açınıza göre gözünüzün önüne bazı modelleri getirebilir. Hadi ben bir tanesini fısıldayayım. Mazda RX-7. Bak, Mazda dedim yine gözlerim doldu. Efsaneler efsanesi tek Chelsea'de koptu gitti bir ülkeden. Neyse, bu başka bir videonun konusu. Bagaj kapağı üstünde BYD logosu da bu şekilde duruyor. BYD'nin anlamını bilmeyenler vardır belki. İngilizce Build Your Dreams, yani hayallerini inşa et anlamına gelen bu marka ülkemizde bugün yarın daima olarak pazarlanıyor. Haberiniz ola dostlar. Ufak bir genel kültürden sonra tampon kenarlarındaki hava girişleri ve pek agresif difüzörüyle bize net bir mesaj verilmiş. Fastback karosörün fast kısmının hakkını veren yeni Song-L'nin bu duruşuna da bir yıldız gider be. Boyutlar mı? Yeni BYD Song-L 4840 mm uzunluğunda, 1950 mm genişliğinde ve 1560 mm yüksekliğe sahip. Fazlasıyla iri bir otomobil diyebiliriz. Hele de fastback tasarımına kıyasla. Dingil mesafesi ise 2930 mm. İç mekanda ne arıyorsanız size bir fazlasını veren Song-L'de premium dokunuşlar size iyi gelecek.
Yeni BYD Songle'nin dokunmatik olarak açılan kapı kollarından tutup iç mekana doğru geçerken direksiz kapılara da bir selam verelim. Kat konsolu adeta yarış koltuğu tasarımındaki oturma grubuyla burada bizi heyecanlandıran şeyler var. Songle'nin bu koltuklara sadece şöyle baktığınızda bile konforları hakkında sizi fazlasıyla ipucu veriyor. Elektrikli olan bu koltuklara oturduğunuzda ellerinizin arasında bu direksiyon simidini buluyoruz. Dışarıda bu kadar çok spor bir duruş varken direksiyonda o beklediğim performansı bulamadım. Neredeyse 4 kollu olan bu direksiyon spor olmasa da tasarımsal olarak ele tam oturuyor. Burada tamamen dijital bir gösterge ekranı konumlanmış. Bu ekran üzerinden Songle ile ilgili tüm bilgileri anlık olarak takip edebiliyorsunuz. Ekran kalitesini de başarılı buldum. Head-up Display'de ekran karmaşasının içinde kaybolmadan hız bilginizi kontrol etmenizi sağlıyor. Geldik Songle'nin kalbine. 15.6 inç büyüklüğüyle dev bir tablet bilgisayar gibi olan bu ekran üzerinden demek biraz az kalır. Bu ekran olmazsa bu otomobil bir hiç desek yeridir. Tüm özellikleri, kamerayı, Apple CarPlay ve Android Auto bağlantılarını, koltuk ayarlarını, klimayı ve A'dan Z'ye her şeyi bu ekranla yapıyoruz. Ekranın dokunmatik hassasiyeti ve tepki hızı mükemmel. BYD olurdu ekran dönmez olur mu? Tokyo'da gördüğümüz bu araç içi kameraları da BYD Songle'de bulunuyor. Orta konsolun başında havalandırma çıkışlarına ve saklamalarına yer verilmiş. Tek cihazlık kablosuz şarj da burada. Devamında ise elmas kesim tasarımıyla şık vites kolu, start stop, mod seçim tuşu ve dörtlü flaşör duruyor. Üstü açık bardaklıklar ve kol dayama ise daha geriye bırakılmış. İki katlı konsolun alt katında ise hem bir saklama alanı hem de USB ve 12 volt soket girişi düşünülmüş. Renkli cam tavanın tamamını kaplıyor. Kabin böyle sıkı sıkıya sizi saran, kendine yerleştiren havasıyla etkileyici görünüyor. Premium havasını her yerinde hissettiğimiz bu kabine de gönül rahatlığıyla ben yıldızımı veririm. Siz ne dersiniz? Yeni BYD Songle'nin arka koltuklarına geçtiğimizde ise belki de onu dışarıdan gördüğünüzde kafanızda canlanan arka koltuklar acaba dar mı? Baş mesafesi ne alemde sorularına mis gibi cevap aldık. Ne yan kapı camlarının mesafesi böyle omuzu geçerek sizi boğuyormuş hissi veriyor, ne de cam tavana rağmen alçak bir baş mesafesine sahip. Diz mesafesi derseniz de karış karış alan burada emrinize amade. Birçok SUV modelinde dahi bulunmayacak bu yaşam alanı beni fazlasıyla memnun etti. Orta konsol üzerindeki havalandırma çıkışları ve dokunmatik ekranıyla konfor ünitesi de hem havalı hem de işlevsel olmuş. Makam otomobili olarak da kullanılabilecek olan Songle'nin ön yolcu koltuğu bu tuşlarla yönetilebiliyor. Şimdi bir aklıma geldi de arkada oturacak çocuklar ya da kendini her daim çocuk hissedenlerin bu tuşla oynayıp öndeki kişinin sinirlerini zıplatması olası mı? Gibi. Yeni BYD Songle'nin iç mekanına dair öne çıkan özellikler bu şekildeyken bu yakışıklı makina bizi kendine çekmeyi başardı. Arka yaşam alanında bizi itiraf etmek gerekirse beklediğimi kat be kat üzerinde tatmin eden Songle'nin gelin bir bagajına bakalım. Orada da bizi şaşırtacak mı? Yeni Songle'nin elektrikli olarak açılan bagaj kapağının altında rahatlıkla valiz ve fazlasını koyabileceğiniz bir alan sunulmuş. Bu ne ek? Böyle fileli alanlar ve alt katında kablo koyma yeri de bulunuyor. Bence önemli bir detay, bagaj içinde 2.2 kW enerji çıkışlı prizde hayat kurtarır. Güvenlikli sürücü yardımcı özellikleri denildiğinde ben diyen Songle tasarımda teknolojiyi armağanlamış. BYD hem tasarım hem de teknoloji konusunda zaman ötesinde işler yapmasıyla ününü Çin'in dışına çıkarılı çok uzun zaman oldu. Kimisi tasarımla harmanlanan kameralar, sensörler sayesinde her an çevresinde olup biteni izleyen Songle, yarı otonom sürüş özelliklerinden üstün güvenlik sistemlerine kadar birçok özelliği size sunuyor. Yeni Songle'nin öne çıkan özellikleri arasında büyük şehirlerin vazgeçilmez özelliklerinden aracın kendi kendine trafikte ilerlemesini sağlayan adaptif hız sabitleyici, kör noktanızda kalan araçları aynalar üzerindeki uyarı ışıklarıyla fark etmenizi sağlayan kör nokta uyarı sistemi, şerit dışına çıktığınızda sizi önce sesli sonra direksiyon tepkisiyle uyarıp şeride sokan aktif şerit takip asistanı, üzerinde bulunan kameralar sayesinde yol üzerindeki trafik işaretlerini okuyarak ekrana yansıtan trafik işaretleri tanıma sistemi, park yardımcı sistemler, önden oluşabilecek kazalarda fren yapan önden çarpışma önleyici ve dahası sunuluyor. Bizi en çok heyecanlandıran şey ise yarı otonom sürüş özelliği oldu. Sürüş dinamiklerini iyileştirerek ister şehir içinde ister uzun yolda büyük kolaylık sağlayacak olması büyük avantaj. İçten içe hep acaba şöyle horul horul bir motor sesiyle nasıl olur diye düşünmekten kendimi alamasam da bize elektrik sessizliği kaldı. Evet, yeni BYD Songle tamamen elektrikli. Bu vurguyu neden yapıyorum? Çünkü BYD sadece elektrikli otomobiller üreten bir marka değil. İçten yanmalı motora sahip versiyonları da bir hayli fazla. Hatta Song da aslında benzinli motorlarıyla yola çıkmıştı. Ama o Song.
Bizim delikanlı Songle ise doğuştan elektrikli. İçten yanmalı motoru da henüz yok. Songle'nin kalbinde 71 ve 87 kWh hacimlerinde iki farklı batarya bulunuyor. Tek motor seçenekli versiyon arkadan çekerken 201 beygir gücüyle göz dolduruyor. Düşün yani, giriş seviyesi 201 beygir. 4 tekerden çeker 2 motorlu versiyonda ise 510 beygir emrinize amade. Menzil ise giriş seviyesinde 550 km olurken en üst seviyede 662 km menzil vaat ediliyor. Ne dersiniz, sizce yeterli mi? Bana kalırsa fena değil. Daha iyisi olabilir miydi? Kesinlikle. Isı pompasının olması ise bu menzilin tam da yazdığı gibi kullanılabilecek olmasını sağlıyor. Bu da artıyı alır. Geldik fiyata. Yeni BYD Songle şu an 30.000 dolardan alıcılarını bekliyor. Ne dersiniz? Bu fiyat ülkemize ya da Avrupa'ya geldiğinde ne kadar olur? BYD Songle'nin baştan sona bilmeniz gereken tüm özellikleri bu şekildeydi. Piyasanın iyiden iyi otomobil dolup seçeneklerin bir hayli arttığı şu dönemde bile BYD Songle kesinlikle kendisine has bir fan kitlesi yaratır. Ben de hem motor performansı hem de batarya kalitesinden dolayı tabi tasarımı da söylemesek olmaz, BYD Songle'ye bir şans vereceğimi düşünüyorum. Peki siz yeni BYD Songle hakkında ne düşünüyorsunuz? Aklınıza takılan her şeyi ve yeni Songle hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar kısmında birlikte tartışabiliriz. Ayrıca sonraki videolardan anında haberdar olabilmek için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı da unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.